Merhabalar. Büyük Anne Elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir önceki videoda yaptığım pançonun beresini yapmaya çalışacağım. Evet, burgulu bere yapacağız. Ama kenarlarından böyle kulaklıklarını yapacağım. Çünkü 2-3 yaşındaki çocuklar başında şapka, benim kızım hiç tutmuyor. Onun için bağlamalı yapacağım. Beraber yapmaya çalışacağız. Bu arada ipimi de göstereyim. Alize Cotton Gold. Yine iki kat yaptım ipimi. 2 katla öreceğim. 3 çeşitte şiş kullanacağım. Lastiğimizi 5 numara şişle başladım. Sonra burgu kısmını 6 numara şişle yapacağım. Şöyle de bir çorap şişine ihtiyacımız var. Ben en kalınını 3,5 olarak buldum. Eğer 5 falan bulursanız 5 ile de çok güzel olacaktır. Bu arada kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Evet, 2022 yılının ilk videosu olacak bu. 2022 yılını herkes için barış, sağlık, öncelikle sağlık, mutluluk, tüm dilekleriniz içinizden ne geliyorsa hepsinin kabul olmasını temenni ediyorum. Hemen başlayalım. Ben 5 numaralı şişime 93 ilmek geçirdim arkadaşlar. 93 ilmeği 2 düz 2 ters lastik olarak öreceğim. Şimdi başlıyoruz. 2 düz 2 ters. Evet, bu şekilde 2 düz 2 ters lastiğimizi 9 sıra örüp 10. sırada bekleyelim, düz ön sırada. Ondan sonra burmalarımızı oluşturacağız arkadaşlar. 9 sıra örüyoruz lastiğimizi. 9 sıra lastiğimizi ördük. Şimdi burma sıralarımızı oluşturalım arkadaşlar. Öncelikle 6 numara şişime geçiyorum. Şurada bir tane ters ilmeğimiz vardı. Onu devam ettiriyorum yine. Çünkü buradaki ilmeği burada dikiş yapacağım. Belli olmasın diye hemen burmanın dibinde. Burada 9 tane düz yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Bu burma sıramız. 2-3 yaş için olacağı için ilk yaptığım burmalar 9'du. Üçer üçer aralarında burma yapıyordum. 1 2 3 4 tane de ters. Tekrar 9 düz 2 3 4 5 6 7 8 9. Aradaki tersler 4 tane. 1 2 3 4. Yine 9 düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Aradaki
1 2 3 4. Bu şekilde 9 düz, 4 tane de ters sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Sonda kalan 5 tane ilmeği ters olarak, ara olarak yapacağız. Çünkü bir ilmeğimiz dikişe gidecek. Başta da bir ilmeğimiz dikişe gidecek. Tam burmanın dibinde dikiş yapacağız, belli olmasın diye. Burma sıralarımızı oluşturduk arkadaşlar. Tam 7 tane düz olarak ördük. 7 burma sıramız oldu yani. Şimdi arka tarafa geçiyorum. İlmekleri geldiği gibi öreceğim. Bu şekilde tam 8 sıra öreceğiz. Sonra burmalarımızı yapacağız. Evet, bu şekilde ilmeklerimizi geldiği gibi örelim. Tam 8 sıra. 8 sıramızı ördükten sonra burmalarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada 9 tane ilmeğimizi 3'e bölüyoruz. 3 3 3. İlk burmamızı birin ikinci üçlü ile üçüncü üçlü arasında yapacağız. Onun için ilk burmamızı örelim. Şu baştaki tersi yapalım. Tek ilmeğimiz vardı burada. İlk üçlümüzü örelim. 3 ilmeğimizi alıyoruz. Burada ikinci üçlü ile üçüncü üçlü arasında burma yapacağız. Onun için alttan ben alıyorum. İlmeğimiz alttan olacak. 3 tanesini aldım, alt tarafta tutuyorum ve üçüncü 3 ilmeğimi örüyorum. Sonra alttan aldığım ilmekleri tekrar şişe takıp onları da örüyorum. Aradaki ters ilmekleri normal örüyoruz. İlk 3 ilmeğimizi yine örüyoruz. İkinci 3 ilmeğimizi alıyorum. Alttan geçirip üçüncü 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ilmeklerimi alıyorum. Onları da örüyorum. Bu şekilde bütün burmalarımızı, ilk burmalarımızı yapalım arkadaşlar. Burmamızı yaptıktan sonra arka tarafı aynen ilmekleri geldiği gibi örüyoruz arkadaşlar. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. İlmekler tersse ters, düzse düz, o şekilde örüyoruz.
Tekrar ön yüze geldik. Burada ikinci burmamızı yapacağız. İkinci burmamızı da ilk üçlü ile ikinci üçlü arasında yapacağız. Üst taraftan. Şimdi üst taraftan 1 2 3 ilmeğimi alıyorum. Üst tarafta bekletiyorum. Sonra ikinci üçlümü örüyorum. Ve aldığım ilmekleri tekrar geri takıyorum. Onları örüyorum. Üçüncü 3 ilmeğimi de örüyorum. İkinci burmamı yapmış oldum. Şimdi bir daha göstereyim. İlmekleri üst taraftan 1 2 3 tane aldım. Üst tarafta bekletiyorum. İkinci üçlüyü örüyorum. 3 ilmeği. Tığımdaki ilmekleri geri takıyorum. Onları da örüyorum. Üçüncü 3 ilmeğimi de örüyorum. Burmamı tamamlamış oluyorum. Bu şekilde. Evet, bu şekilde bu sırayı da yapalım. Arka sırayı da yine ilmekleri geldiği gibi örelim. Üçüncü burmamızı yapmaya. Tekrar ön yüze gelelim. İkinci burmamızı yaptıktan sonra döndük arka tarafı, tekrar ön yüze geldik. Şimdi üçüncü burmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Burada ilk yaptığımız gibi ikinci üçlü ile üçüncü üçlü arasında yapacağız. Onun için ilk 3 ilmeğimi örüyorum. Ve alt taraftan yine 3 ilmeğimi alıyorum. Diğer 3 ilmeğimi örüyorum. Tığımdaki ilmekleri geri takıp onları da örüyorum. Şimdi 1 2 3 ilmeğimi ördüm. 3 tane ilmeğimi alıyorum alt taraftan. Üçüncü 3 ilmeğimi örüyorum. Tığımdakileri de geri takıyorum. Onları da örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. İlk üçlü burmamızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Sonra şuradan başlayacağız. En son yaptığımız burmadan ilk sıramızı yaptık zaten. Böyle 8 sıra daha öreceğiz. Aynı işlemi tekrar yapacağız.
Yani ikinci üçlü burmamızı yapacağız. Sonra tekrar 8 sıra örüp üçüncü üçlü burmamızı yapmıyoruz, bekliyoruz orada. Orada kesintiler yapacağız. İkinci burmamızı yaptıktan sonra 8 sırada ördük. Şimdi üçüncü burmamızı yapacağız. Bu arada şu aradaki ilmekleri azaltmaya çalışacağız arkadaşlar. Alttan alıyorduk. İlk burmumuzu yapıyoruz. İlk burmumuzu yaptıktan sonra şuradaki ters işlemin ters ilmeklerden 2 tanesini bir alıp burada bir ilmek azaltıyoruz. Sonra geri kalan 2 ilmeği yine örüyoruz. Buradaki 4 ilmeği 3'e düşürdük. Evet, burmamız bittikten sonra ters örgüyü 2 tane alıyoruz. Bir ilmek eksiltmiş oluyoruz burada. Bu sırayı böyle yapalım arkadaşlar. Sonra arka sıraya da normal ilmekleri geldiği gibi öreceğiz. Tekrar ön sıraya gelelim. Ön yüzeye tekrar geldik. Buradaki ikinci burmamızı yapacağız. İkinci burmamız birinci üçlü ile ikinci üçlü arasında oluyordu. Ön taraftan tutuyoruz. Üçüncü 3 ilmeğimi de örüyorum ve burada da aynı bir önceki yaptığımız gibi ters ilmeği 2 tane alıyorum, 2'ye düşürüyorum buradaki ilmekleri. 2 tane ters ilmek oluyor. Şimdi burmamızı tekrar yapalım.
Diğer 3 ilmeğimi de örüyorum. Sonra tersi yaparken 2 tane ilmek birden alıyorum. Ve buradaki ilmeklerim 2'ye düşüyor arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Arkayı da yine ilmekleri geldiği gibi yapıyoruz. Üçüncü burmayı yaparken de buradaki ilmekleri 1'e düşüreceğiz. Oraya gelelim. Orayı beraber yapalım. Şimdi üçlü burmamızı yapacağız arkadaşlar. Onun için ilk 3 ilmeğimizi örüyoruz. Üç tane ilmeği aldım. Sondaki 3 tane ilmeğimi örüyorum. Ve tığ aldıklarımı tekrar öreceğim. Burada kalan 2 ters ilmeği 1'e düşüreceğiz. İkisini birden alıyorum ve bir tane ters ilmek oluyor. İkisini birden aldım. Teke düşürdüm arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde yapalım. Arkayı da yine geldiği gibi örelim. Ön yüze gelelim. Evet, burmalarımız bittikten sonra tekrar ön yüzdeyiz. Burada da yine şu aradaki ilmeklerimi azaltmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu sırada da biraz azaltalım. Şu ilk ilmeği yine 2 tane alıyorum. Buradaki burmanın sonuncusu, başın ve ters ilmeği, üçünü birden alacağım. Düz olarak alıyoruz. Evet, sonuncusu, ortadaki ters ilmek, diğer burmanın başındaki ilmeği 3 tane birden alıp teke düşürüyorum. Bu sırada da yine ilmeklerimizi azaltıyoruz. Arkayı normal örüyoruz. Tekrar ön yüze geliyoruz arkadaşlar. Evet, ön yüzdeyiz. Son olarak kesintimiz şimdi ikişer alıp ilmeklerimizi yarıya düşürüyoruz arkadaşlar.
Bu sırayı böyle yapıp arkayı yine ters taraftan örüyoruz. Ters olarak ön yüze geliyoruz. Ön yüze gelince arkadaşlar ipimi kesiyorum. Şöyle bir iğneye takıp ilmekleri iğneden geçiriyorum. İpinizi kenar tarafını dikeceğimiz için biraz uzun kesebilirsiniz. Evet. Bunu bu şekilde büzüştüreceğiz ama bu işlemi daha sonra yapacağız. Öncelikle şu kulak kısımlarını belirleyelim. Örgümüzün lastik kısmından şöyle ikiye katlayıp sonra tekrar ikiye katlıyoruz. Şuradaki ilmekleri hem önden hem alttakini işaretliyoruz. Burası ön kısım. Şuradan itibaren kulak kısmını yapacağız. Belirleyeceğiz sayıları 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeği çıkaracağım. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeği çıkaracağız. Arkadaşlar kulak kısmını yapacağız. Evet, 5 numaralı şişimle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tam şuraya geliyor. 16 ilmek çıkaracağım arkadaşlar. Buradaki ipimizi de bağlayalım. Bir ilmek çıkardım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Evet, bu ilmeklerimizi şurada tersse arkadan düz olarak başlayacağız. 2 ters 2 düz öreceğiz. İki düz 2 ters. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz ve iki ters. Şu ipimizi de buna bağladık mı
çıkmaz. Evet, bu şekilde bu iki düz iki tersimizi bir sıra ördük. 2 sıra daha örelim, sonra eksiltmelere gideceğiz arkadaşlar. Çıkardığımız bu 16 ilmeği arkadaşlar 2 düz 2 ters aynı lastiğimiz devam ediyor gibi 3 sıra ördük. 1 2 3. Şimdi her iki kenardan ikişer birer birer, yani bir buradan bir de diğer taraftan üçgen şeklinde yapacağız. Burayı eksilteceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi boş alıyorum zaten. İkinci, üçüncü ilmek arasında eksiltme yapıyorum. Diğer ilmekleri aynı şekilde örüyoruz. 2 düz, 2 ters olarak. Son 3 ilmeğimde kalınca buradaki 2 ilmeği birlikte alacağım. Son ilmeği tek öreceğim. Buradaki ilmeği de eksilttim. Bunu da ters olarak örüyorum. Arka taraftan yine hiçbir şey yapmıyoruz. Arkayı normal ilmekleri geldiği gibi örüyoruz. Ön tarafa gelince yine aynı şekilde ilk ilmeği değil, ikinci, üçüncü ilmeği ve sonda da 3 ilmek kalınca son ilmeği boş alıyoruz, tek olarak alıyoruz. Diğer 2 ilmeği, üçüncü ilmeği beraber alıyoruz. Orada da bir tane eksiltme yapıyoruz. Şimdi ikinci eksiltmeme sıra geldi. İlk ilmeği örüyorum. Buradaki 2 ilmeği birden alıyorum. Buradaki 2 ilmeği son 3 kalınca birden alıyorum. Bu ilmeğimi örüyorum. Arka tarafı normal örüyoruz. Bu şekilde her ön yüzden birer tane ilmek eksiltiyoruz arkadaşlar. 4 tane ilmek kalana kadar. Evet, 4 ilmeğimiz kaldı. Ön yüzdeyiz arkadaşlar. 4 ilmeği düşünce şimdi çorap şişimize geçiyoruz. Çorap şişimizi alıyoruz. Normal ilk ilmeği boş alıp düz örgü örüyoruz. Sonra şişimizi böyle başlamayacağız. Şunu bu tarafa getirip ipimiz bu tarafta, öyle öreceğiz. İlk ilmeği örüyorum. Böyle bağcığımızı yapacağız. Her zaman ipimiz bu tarafta olacak. Biz buradan başlayacağız. Dönmeyeceğiz, yani ön yüzden öreceğiz.
İstediğimiz boyuta gelince 4 ilmeğimizi birden kapatıp bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi ilmekleri örüyorum. Aynı şişin tekrar başına geçiyorum. Bakın arkası böyle oluyor. Gittikçe yuvarlak bir bağcık olacak. Biraz daha örelim. Evet. Bağcığımızı istediğimiz boyuta kadar örüp kapatalım arkadaşlar. Sonra diğer taraftan yine aynı şekilde 16 ilmek çıkarıp 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 şuraya kadar buradan başlayıp aynı şekilde örelim. İki tarafında kulak yeri ve bağcıklarını yaptık. Şöyle ortalama ölçeyim ben bağcığın boyunu. 22 santim yapmışım. Şimdi dikim işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Evet, burayı büzüştürüyoruz. Ve ilk buradaki yere iğnemi geçiriyorum. Burayı iyice sıkıştırıyorum. Evet, şimdi kenardaki zaten bir ilmekleri fazladan yapmıştık. Onların içinden şöyle geçiriyoruz. Bu şekilde dikimini yapıyoruz arkadaşlar. Tam uca kadar bu şekilde dikelim. Şapkamızın dikimini bitirelim. Tam burmamızın dibinden dikiş yaptığımız için dikişimiz bakın hiç belli bile olmuyor. Son olarak da buradaki ipliklerimizi
Şu kenardan diktiğimiz yere kapatıyoruz arkadaşlar. Evet, hiçbir şekilde dikiş yerimiz belli olmuyor. Beremize son olarak şöyle bir ben pompon yaptım arkadaşlar. Elimde benim 2 çeşit pompon makinem var. Büyüyle yaptım. Eğer makineniz yoksa kartonla veya elinizle sarıp da yapabilirsiniz. Şimdi bunu alttan geçirdim. Burada düğümcük yapıyorum. Kuvvetlendiriyorum. Daha da kuvvetlendireceğim. Şimdilik böyle kalsın. Evet. Şapkamız hazır. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa yorumlar kısmında belirtiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Bu arada kanalıma tekrar abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.